Şu anda Saigon'un yani Ho Chi Minh City'nin yeni geliştirilen bölgelerinden birindeyim. İlk geldiğimde yani turist olarak ilk geldiğimde zaten yıllar önce burada gerçekten bir şey yoktu. Hatta buraya taşındığımdan itibaren 3 sene oldu ve taşındığımda da burada gerçekten hiçbir şey yoktu ve şu anda görüyorsunuz ne hale geldi. Yani buradaki bu değişimin hızına adapte olmak çok kolay değil. Ama ben gibi büyük şehir sevenler, aksiyonu, hareketi sevenler için bu gerçekten keyifli bir şey. Şu gördüğünüz binaların hiçbiri yoktu. Şaka gibi. Yani şurada gördüğünüz bu şey küçük Hong Kong gibi neredeyse. Böyle küçük kurtarılmış bölgeler, baloncuklar diyelim. Saigon'da her yerde geliştiriliyor. Peki bu şehir sizi bekliyor mu? Dürüst cevap vereyim. Cevap tek değil. Kime sorduğunuza bağlı. Size birkaç farklı açıdan anlatayım. Siz karar verin. Şu anda buranın en tanınmış, en ünlü binasının önündeyiz. Ama yaklaşık binanın önünden çıkıp bir 30 saniye yürüdüğünüz zaman biraz önce geçtiğimiz sokağa geliyorsunuz. Bu şehrin güzel taraflarından biri her şeyin iç içe olması. Buyurun. Modern gökdelen, 30 saniye ötede kaldırım lokantası, lüks alışveriş merkezi, hemen yanında 50 yıllık bakkal. Saigon'u tanımlamak zor. Çünkü şehir kendini sürekli yeniden yazıyor. Eski ile yeni, yerelle yabancı hepsi yan yana. Hemen herkesin ilk sorusu Vietnam ucuz mu? Cevap nasıl yaşadığınıza bağlı. Saat 12'ye gelirken herkes bir şekilde yemek sofrasını kuruyor. Kaldırımda, sokakta, küçük lokantalarda bir tabak yemek 50-60 bin dong. Bu ucuz. Ama şehir merkezinde fena olmayan bir lokantada 150-200 bin dong verirsiniz. Böyle laptopu açıp çalışabileceğiniz şık bir kafede kahve artık İstanbul fiyatlarına yaklaşmış. Yerel gibi yaşarsanız Saigon hala çok cömert. Expat konforunda yaşamak istiyorsanızsa hesabınızı tekrar yapın. Bu sokakta başka bir video konusu. Gece hayatının renkli sokaklarından biri. Görüyorsunuz zaten. Ama şu anda tamamen öğrencilerle dolu, sokakta bir şey atıştıran, yemeklerini yiyen çocuklar var her yerde. Ama oturdukları taburelerin biraz üzerine dikkat ederseniz isimleri göreceksiniz. Yok Honey Bar, yok Girly Bar, Rock Bar. Dediğim gibi gece hayatının hızlı olduğu yerlerden birisi. Saat yaklaşık 4. Muhtemelen 2 saat sonra tamamen karakter değiştirecek burası. Bu şehirde fırsat var. Ama 3 yıl önceye göre daha az açık kapı var.
Rekabet arttı, prosedürler değişti. Hazırlıklı gelirseniz, sektörünüzü iyi araştırırsınız. Evet, bu şehir size de bir şeyler verebilir. Burası da meşhur Japon mahallesi dedikleri yer. Tabii şu anda hiçbir aksiyon yok ortalıkta ama burası da akşamleyin şenleniyor tabii. Instagram'da Saigon çok güzel görünüyor. Sokaklar, kafeler, tropikal yağmur, motor sesleri, bunların hepsi gerçek. Ama Instagram size nem ve sıcağı, trafik kaosunu, bazen işleyen bazen işlemeyen sistemi hiç göstermiyor. Saigon kaotik bir şehir. Güzel bir kaos ama kaos. Bunu seven için harika. Düzeni, konforu, öngörülebilirliği sevenler için ise zorlayıcı olabilir. Bir de şu var, insanlar buraya kaçmak için geliyor. Hayattan, işten, rutinden ve Saigon bu konuda iyi. Sizi sorgulamıyor, yargılamıyor. Anonim olabilirsiniz, kendi kurallarınızı yazabilirsiniz. Bu özgürlük hissi gerçek. Ama şunu da bilmek lazım, kaçış kalıcı bir çözüm değil. Sorunlarınızı burada çözemezsiniz ama kendinizi yeniden inşa etmek için alan bulabilirsiniz. Bu ikisi çok farklı. Peki Saigon sizi bekliyor mu? Ucuz yaşam arıyorsanız kısmen evet, beklentinizi ayarlayın. İş fırsatı arıyorsanız evet, hazırlıklı gelin. Kaçış arıyorsanız alan bulursunuz ama kaçış burada da bitmez. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.